Herkese merhaba. Daha önceden hazırlamış olduğum istediği mantar tohumları vardı. Ee, Bu 27-12-2021 tarihli. Bugün 31-12-2022. Yani yılın son günü. Tam tamına üzerinden bir sene geçmiş. Bu istiridye mantarı tohumu ben bunu kuş yemine sardırmıştım. Onun dışında şurada bu da bir istiridye mantarı cinsi. Bunu da ben 22-8-2022, yani bu 4 aylık. Şu gördüğünüz bu da bir çeşit istiridye mantarı. Bu da 22.8'de yapmışım. Bu da 4 aylık bir tohum. Bunları kullanmaya fırsatım olmamış ya da unutmuşum buzdolabında. Gördüğünüz gibi şurada pin taslakları oluşmuş içinde. Bunda var. Şunda var. Gördüğünüz gibi şu kısım. Ve bunda da var tabii ki. Ben bunları kompostla kullanmayacağım. Direkt üzerlerinden açacağım. Direkt tohumdan mantar üreteceğiz arkadaşlar. Belki mantarlarımız fazla büyümeyecektir ama en azından buradaki pin taslaklarının pine sonra da mantara döndüğünü göreceğiz. Poşetlerim uzun bir süre dolapta kaldığı için tabii üzerlerinde her türlü bakteri küf olabilir. Ben bu açacağım yerleri önce alkolle bir sterilize ediyorum. Bu 3 poşeti nemli bir ortamda tutmamız gerekiyor. Muhtemelen çok kısa bir zaman içinde bunlardan pinler oluşacaktır. Pinler oluşacak. Yaklaşık 6 gün geçti. Açtığımız yerlerdeki primordiyalar pine dönüştü. Pinler de mantara dönüşmek üzereler. Burada amacımız işte sadece tahıldan da aslında mantar üretilebileceğini göstermektir. Bu daha büyük boyutta olmuş olsaydı, mesela 3-5 kiloluk poşetli olmuş olsaydı, herhangi bir samana, talaşa aşılamadan da sadece buğday, arpa veyahut da yulafla da mantar üretebilirsiniz demek. Bu elimdeki benim yaklaşık bir yıldır buzdolabında bekleyen bir tohum. Gördüğünüz gibi yine canlandı. Peki biz bunları normal kompostla karıştırsak ne olurdu? Yine arkadaşlar mantar üretirdik. Sadece yapmamız gereken tek şey, bunları kompostla karıştırmadan önce bu primordial aşamasındaki yapıları kopartıp geri kalan işte bu kütleyi de tohumların tanelerine ayırıp tekrar kullanabilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili hani dolapta bekleyen tohumla yetiştirmiş olduğum diken mantarı videosu var. Ona da göz atabilirsiniz. Tabii diken mantarı erinci. O biraz daha geç oluyor ama bu Ostratus türleri çabuk pine dönüyorlar. Bakın şu gördüğünüz bu yazlık bir tür arkadaşlar. Yani sıcak havayı daha çok seven, soğukta biraz geç büyüyen. Diğerlerin pin başları renklenmişken bunun henüz olmadı. Ama primordial yapısı bakın ne kadar kalın. Daha bu şekilde gelişimini gösteriyor. Yani oksijen de almasına rağmen henüz şapka renkleri, yani pin başları olmadı. Kurumamaları gerekiyor. Bu nedenle günde birkaç kere
nemlendiriyorum. Ve ben bunları nasıl bir ortamda saklıyorum onu da göstermek istiyorum size. Şu şekilde spreyliyorum günde 3 veyahut da 4 kere. Kutumuzun bir de şöyle bir kapağı var. Bu da nemi uzun bir süre muhafaza etmesini sağlıyor. Kompost kullanmadan mantar yetiştirmekle ilgili bir örnek de şu an önünüzde gördüğünüz tepsi. Bu tepsideki normalde kullandığımız toprak, bu tarla toprağı arkadaşlar. Bunda hiçbir besin yok. Ben buna yanlışlıkla kuzu göbeği mantarı ekiyorum diye istiridye mantarı tohumu ekmişim. 100 gram civarında tam şu bölgeye tohum ektim. Gördüğünüz gibi bu istiridye mantarlarımız kompostsuz yetiştiler. Sadece tohumlardaki enerjiyi kullanabildiler. Bu nedenle fazla büyümediler. Ayrıca bu soğuk bir ortamda tuttum ben bunları, işte 8 ila 13-14 derece, yani hiç 15-16 dereceden üzerine çıkmadı. Bu yüzden kısa saplı oldular. Zaten 1-2-3 tane yetişti. Yani üzerinde belki binlerce pin vardı ama bunların hemen hemen hiçbiri yetişmedi. Bu üçü hariç. Görüldüğü gibi mantarlarımız fazla büyümediler. Hatta fazla sulanmadan dolayı da bazı yerlerinde çürümeler de oluştu. Birçok yerinden pin verdi ama tabii pinler büyümedi. Sebebi poşet zaten 1 yıldır buzdolabında bekliyordu. Suyunun nemini kaybetti. Ayrıca beslenecek selüloz bulamadı. Mantarların büyümek için ihtiyaç duydukları ana malzeme selüloz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani poşetimiz biraz daha büyük olsa biraz daha büyürlerdi belki ama tabii yani uğraştığınıza değmeyecek bir çalışma kesinlikle. Tohumların ziyan olmaması için uygulanacak en akıllı yöntem, İşte poşet içinde ilk primordia başlangıcı varsa onları kopartmak ve bir an önce bunu komposta ekmek. O takdirde normal tüketilecek mantar daha yetiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.